Merhaba arkadaşlar. Bugün size benim en çok severek çalıştığım ve beğenilen çantamın modelini paylaşacağım. Öncelikle 20 santim ve 8 sıradan oluşan bir tabanımız var. Ben daha önce bunun videosunu çektim. Ona bakabilirsiniz. Ve tabanı ördükten sonra tersinden doğru ütüledim. Ve örneğime öyle başlayacağım ütüledikten sonra. Şimdi tabanında arttırmalar bitirdikten sonra ben ip yürütme ile tabanımı yapıyorum. Hiç ipi kesmeden arttırma işlemini bitirdikten sonra bir sıra sık iğne geçiyoruz. Hiçbir şekilde arttırma yapmadan aynı var olan ilmeklerle bir üst sırada bir sıra sık iğne yapıyorum. İpimi yürüterek ve bu işlemi sık iğneye başladığım yere kadar devam ettiriyorum. Hiçbir şekilde dediğim gibi tabandan yukarı bir arttırma yok. Aynı olan sayıları koruyarak sık iğnemizi yapıyoruz. Görüyorsunuz tabanımız zaten sık iğne yaptıkça ovalleşmeye başladı yukarı doğru. Bu işlemi yapınca ipimizi kesip öyle başak modelimize geçeceğiz. 12 sıra bir başak modeli yapıyoruz. Tamamladıktan sonra şimdi başak modelini yapmaya başlayacağız. Evet, şimdi ipimizi kestik ve örneğimizi iç tarafını dışarı doğru, yani düzgün tarafı alt tarafı dışarı bakacak şekilde elimizle düzeltiyoruz. El düzeltmesi çok önemli kağıt iplerde. Bunu mutlaka yapın. El ütüsü diyoruz. Her işlemede elinizle örneğinizi düzeltmeye çalışın. Şimdi başak modelini kuracağız. 12 sıra alt tarafta 12 sıra başak modeli örneğimiz var. Arada başka bir örneğimiz var. Şu an ama yapacağımız 12 sıra başak modeli. Başak modeli sık iğnelerin arasına değil, boşluğuna değil, tam ortasına batarak oluşuyor. Şimdi görüyorsunuz, sık iğnenin tam ortasına batarak yapıyoruz. İlmeklerimizin araya batarsanız sık iğne olur. Ortasına batarsanız başak örneği olur. Bu biraz zor ilerleyen bir örnek ama çok güzel duruyor. Denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi ilmeklerin tam ortasına batacaksınız. Yani aralara batarsanız sık iğne olur dediğim gibi. Tam ortasına batacaksınız. Bu işlemi 12 sıra gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi hiçbir arttırma yok. Tabanda çıkan sayılarla yukarı doğru 12 sıra başak örneği yapıyoruz. Bunu yaparken de tığımızın üzerindeki ilmeği çok bol bırakmamaya dikkat edin. Ben 3,5 numara tığ kullanıyorum. Yani ilmeğinizi bol bırakmamaya ve elinizi çok bol tutmamaya çalışın. Çok da sert olmasın. Böylelikle muntazam bir görüntü ortaya çıkacaktır. Şöyle yakından da göstereyim. İlmeğin tam ortasından, içinden geçiyoruz yani. Bunu da yaparken dediğim gibi ortasından, hani içinden battığınız zaman da karşı taraftaki ilmeğin, yani arka taraftaki ilmekten de tam ortasından çıkmasına dikkat edin. Yani yandan ilmeğin sağından solundan çıkarsa da orada düzgün bir görüntü oluşmaz. Bu sırayı böyle dönerek 12 sıra yapacağız söylediğim gibi. Şimdi ben nasıl görünüyor diye göstermek için size paylaşıyorum. Evet, bakın tam karşı arkadan tam ortadan çıkacak. Yani arkadaki ilmekler sağda veya solda kalmayacak. Eğer öyle yaparsanız orada da bir görüntü bozukluğu olur. Evet, örnek ilerliyor. Dediğim gibi 12 sıra olacak.
Başak örneği alt tarafta. 12 sıra sonunda diğer örneğimizi kurmaya geçeceğiz. Evet, tabanımız 12 sıra başak örneğini tamamladık. Şimdi burada başak örneği başladığımız yeri buluyoruz ve burada diğer örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Burada da ilk başta bu kenar tarafta 4 tane zincir çekiyoruz. Sadece bu ilk başladığımızda geçerli bu. Sonrakileri kenar taraftaki zincirleri 3'er çekeceğiz ama ilk başladığımızda burada biraz aşağıda kalıyor çünkü ilmek sayısından dolayı. 4 tane zincir çekiyoruz, tığımızı doluyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzanımız olacak. Yanda yaptığımız zincirle beraber 3 tane. Üçüncüyü de yapıyoruz. Şimdi tığımızı doluyoruz ve arkadan ilmeğin içinden batıyoruz. İlmeğimizi uzatarak 2 seferde tığımızdan çıkıyoruz. Tekrar bir boşluk bırakıyoruz ve başak örneğinin tam ortasından batıyoruz. Yanından değil, sık iğne gibi değil. Başak örneğinin tam ortasından batıyoruz. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Başak örneğinin tam ortasından. Bu ilk sırada örneği kurarken başak örneklerin ortalarından batıyoruz. Bunu karıştırmayın. Sonra tığımızı doluyoruz. Boşlukta bıraktığımız, arkada bıraktığımız ilmeğin ortasından, içinden yani başak örneği yapar gibi geçiriyoruz. İlmeğimizi uzatıyoruz ve 2 seferde tığımızdan çıkartıyoruz. Bu örneği sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir de şöyle bir şey diyeyim. Bu örneği kurarken dip tarafta 1 tane veya 2 tane mesela ilmeğiniz fazlalık kalabilir. Benimki tam geliyor. Ama sizin kalıyorsa şöyle yapabilirsiniz. Kaydırarak onu kamufle ederek örneğinizin içine katabilirsiniz. Bu biraz da sizin yani el becerinize bağlı bir şey. Benim örneğimde öyle bir boşluk kalmıyor ama eğer kalırsa siz o şekilde de tamamlayabilirsiniz. İki seferde çıkıyoruz dediğim gibi. 3 tane ikili trabzan ve arada bir boşluk bırakarak örneğimizi oluşturuyoruz. Bu örneğimiz 3 sıra olacak üst üste. 3 sıradan sonra tekrar 6 sıra başak örneği kuracağız. Görüyorsunuz böyle görünüyor. Karşı tarafa gelince birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi karşı tarafa geldik. Burada gördüğünüz gibi benim ilmeğim tam geldi. 3. trabzanı da yapıyoruz. Dediğim gibi tığımızı dolayıp arkada boşlukta bıraktığımız yere batıyoruz. Ve 2 kere de çıkıyoruz. Ve şimdi burada çektiğimiz zincirin başına değil, 2. trabzanın orada görüyorsunuz. Onun başına batıyoruz ve kaydırarak, kaydırma işlemi yaparak birleştiriyoruz örneği. Bu ilk yaptığımız zinciri arkada bırakıyoruz. Çünkü trabzanlardan sonra ip kaydırıyoruz ya arkadan öne doğru. Onu o tarafa batıp çekiyoruz ilmeğimizi. 2. Üçüncüyü de bunları normal sık iğne gibi tepe başlarına batıyoruz. Şimdi ipimizi doluyoruz. Orada boşta bıraktığımız trabzanın tepesine batıp ilmeğimizi alıyoruz yukarı doğru ve 2 seferde çıkıyoruz. Evet. 2. sıra örneğimizde böylelikle kurmuş oluyoruz. Bunu da aynı bu şekilde dediğim gibi
Tığımızı doluyoruz. Dördüncü değil, üçüncünün tepe başından batıp ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane. Arkada bıraktığımız trabzana dediğim gibi en sonda tığımızı dolayıp ilmek aldığımız yeri oraya batıyoruz. O yüzden orası boş kalıyor. Şimdi tığımızı doluyoruz ve boş bıraktığımız trabzanın tepesinden batıp ilmeğimizi çekiyoruz. Ve 2 keremle çıkıyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu örnek bu çantaya çok yakışıyor. Bu çantanın örnek tabi her yerde var ama çantanın sayıları, modeli, nasıl yapılmış olduğu tamamen bana aittir. Yani ben bunu aslında deneme yanılma yöntemiyle uygulayarak buldum. Yani örnek her yerde kullanılıyor. Evet, Başak örneği, bu örnek kullanılan var ama sayıları, çantanın formu, şekli tamamen benim ölçülerimde. Yani ben kendime göre tasarlayıp yaptım. Ve çok da beğenildi. Ben de videosunu çekip paylaşmaya karar verdim. Çünkü çok soran oluyor. Evet, örneğimiz bu şekilde devam ediyor ve bu 3 sıra olacak. Karşıya geldiğimiz zaman tekrar birleştireceğiz. Evet, şimdi birleştirme. Evet, 3 sıra örneğimizi kurduk ve şu an bunu birleştirip 6 sıra başak modeline geçeceğiz yapımına. Şimdi burada o 4. trabzanın tepesinden ilmek kaydırma yöntemiyle birleşim yapıyoruz. Sonra diğer trabzanların başak modeli kuracağımız için ortasından geçirip ilk başak örneğimizi kuruyoruz. Sık iğne değil, dikkatinizi çekerim. Başak örneği yapıyoruz ve trabzanların tam ortasından batıyoruz, içinden yani. Evet, burada ilmeklerin içine batıp dediğim gibi başak örneği kurduğumuz için tam içine batacaksınız. Sık iğne gibi, yani kenarından değil, içine. Evet, başak örneği kuruyoruz dediğim gibi. Tam ilmeğin içinden geçiriyorsunuz. Bunu bütün örneklerin başına, yani 4'er ilmek oluyor her örnekte. Hepsini tepesine batarak başak örneğimizi yapıp 6 sıra başak örneği kuruyoruz. Aradaki başak örneği modelimizin sayısı 6 sıra. Dip tarafta ilk kurduğum sırada 12 sıra, ortada 3 sıra örneğimiz var. Örnekten sonra 6 sıra başak modeli, sonra tekrar 3 sıra örneğimizi kuruyoruz ve sonra tekrar 6 sıra başak modeli kurup örneğimizin, çantamızın kenar örneğini yapacağız. Bütün sırayı bu işlemi tekrarlıyoruz ve gördüğünüz gibi 6 tane başak modelimiz oldu yukarıya doğru. Şimdi burada aşağıdaki örneği kurduğumuz yeri buluyoruz ve oradan tekrar aynı örneği kuracağız. Şimdi gördüğünüz gibi orayı bulduk ve aynı şekilde aynı hizadan örneğimizi kuracağız. Şimdi bir tane ilmeğimizi kaydırıyoruz gördüğünüz gibi örneğin başından ve burada 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyoruz. Normalde bu dediğim gibi örnekleri ilk kurarken 4 tane zincir çekiyoruz. Çünkü orada bir eşitsizlik oluyor. Yani örneklen ilmek arasında. Orayı dengelemek için. 3 tane ilk çektiğimiz trabzanla birlikte 3 tane trabzanımız oluyor. İkili trabzan. Tığımızın üstünü doluyoruz ve arka tarafa dediğim gibi tekrar orada batıp ilmeğimizi çıkartıp uzatıyoruz ve 2 seferde çıkıyoruz ilmeğimizi. Aynı aşağıdaki yaptığımız gibi, hiçbir farklılık yok. Örneklerin üstüne gelmesine dikkat edin. Burada sayılar çok önemli. Örnekleri kaydırmayın. Bir boşluk bırakıyoruz ve diğer dediğim gibi örneğin üst sırada denk gelecek şekilde ayarlayın ve o şekilde yapın. Burada bunu kaydırmamak çok önemli. Eğer yani bir tane bile kaydırsanız örneğiniz bozulur. Söküp tekrar yapmak zorunda kalırsınız ki ben çantalarına söktüğüm ipi bir daha kullanmıyorum.
örnek farklılığı, duruş farklılığı oluyor. Sökülmüş iple çalışmıyorum. Size de tavsiye etmiyorum. İpi sökerseniz yerine yeni ip takıp çalışın. Çünkü ipinizin yapısı bozuluyor ve duruş farklılığı oluyor. Tavsiye ederim. Kesinlikle söktüğünüz ipi örmeyin. Evet, örneğimiz aynı şekilde devam ediyor. Bunu da deminki gibi sıra sonuna kadar geliyoruz ve tekrar birleştirme yöntemini göstereceğim size. Burada aşağıdaki gibi aynı sıra sonuna geliyoruz ve 4. trabzanın başından değil, bu sefer başak örneği değil, normal sık iğne gibi tepesinden doğru aradaki boşluktan batıyoruz. İlmek kaydırma yöntemiyle 3 tane zincir çekiyoruz. Burada bakın, İlk örneği kurarken 4 köşede, burada 3 tane çekiyoruz sadece köşelerde ve ikili trabzan yapıyoruz. Örnek aynı şekilde devam ediyor dediğim gibi. Hiçbir değişiklik yok. İlmeğimizi alıyoruz ve arkada bıraktığımız trabzanın tepesinden batıp ilmeğimizi çekiyoruz ve 2 seferde çıkıyoruz. Burada elinizi çok sıkı tutmamaya çalışın. Çok da bol olmasın. Aradaki, yani ipi çekerken o mesafeye dikkat edin. Gördüğünüz gibi tekrar ipimizi doluyoruz ve üçüncünün tepesine batıp ikili trabzan yapıyoruz. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor ve 3 sıra alttaki örnekteki sayısı kadar 3 sıra bu örnekten yapıyoruz ve tekrar 6 sıra başak örneği yapacağız bu örnek bittikten sonra. Evet, 3 sıra örneğimiz bitti. Şimdi başak örneğine geçeceğiz. Burada 4. trabzanın tepesinden batıp ilmek kaydırma yapıyoruz ve diğerlerini dediğim gibi başak örneği yapıyoruz. İlmeğin içine batıyoruz. Ortasından değil, içinden geçiriyoruz gördüğünüz gibi. Sık iğne şeklinde değil, kesinlikle. Trabzanların içinden geçiriyoruz, ortasından. Bu işlemi de dediğim gibi 6 sıra devam ediyoruz. Aradaki başak modeli sayımız 6 sıra. 6 sıra bu örneği yapıyoruz. Ve yani çalışırken dediğim gibi elinizde ütü yapmaya dikkat edin. Örneğinizi düzeltin. İpinizi çok bol bırakmayın. Söktüğünüz ipi tekrar kullanmayın. Tavsiye ediyorum. Bu çok önemli. Evet. 6 sıra dediğim gibi başak modeli yapıyoruz. Evet, ben örneğimi bitirdim. Şimdi tekrar örneğin başladığımız yere geliyoruz. Buna çok dikkat edin. Örneği kaydırmayın. Şimdi kenar oyası yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi örneğimizi terse doğru işliyoruz. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben yine göstereyim. Örneğimizi ters tarafa doğru içeriden çevirip ilmeğimizi tersten alıp bağlıyoruz. Kilitliyoruz. Gördüğünüz gibi bakın, tersten. Bu örnek çok güzeldir. Çantalarınıza çok yakışır. Normalde bir sıra atlayıp yapıyorlar ama ben her sıraya yapıyorum. Böyle daha tok bir görüntüsü oluyor. Bunu da bütün örneğimize her ilmeğe uyguluyoruz. Evet, şimdi birleştirme yerine geldik. Burada son sırada ilmeğimizi tekrardan alıyoruz.
Şimdi ilmeğimizi tığımızdan çıkarıyoruz. Geriye doğru ilmeğimizi çekiyoruz. Artık buradan sonra kesip iğne yardımıyla, yürütme işlemiyle ipimizi yürütüp gizliyoruz, kitleyip. Evet, şimdi çantamın modeli bitti. Şimdi el tutma sapı, yan omuz askısı ve diğer birleştirme tekniklerini diğer bir videomda göstereceğim. O videomu da göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.